Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu çantanın tarifini, anlatımını paylaşacağım sizinle. Çantamızın ölçülerini vereyim. Çantamızın eni 31,5 santim, 32 santim. Çantamızın kenar uzunluğu 32 santim. Çantamızın orta uzunluğu, ortası daha kısa oluyor kenarında. Çantamızın orta uzunluğu 18,5-19 santim. Tam görünüyor mu? Evet, 18,5-19 santim. Askı boyumuz 40 santimdi. Daha önce vermiştim. Evet, çantamıza bu şekilde kapak diktim. Çıt çıt diktim. Çantamızın içi bu şekilde. Astarlamadım ben. Siz isterseniz astarlayabilirsiniz. Evet, çantamızın tersi bu şekilde. Örmesi çok kolay. Düz bir parça örüp katlıyoruz sadece. Bu şekli veriyoruz katlayıp. Burasını ve arka tarafını dikiyoruz. Ve bu şekilde oluyor. Evet, örmeye hep beraber başlayabiliriz. Katlamalı çantamızı örmeye başlayabiliriz. Ben kağıt iple ördüm. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Tığ numarası olarak 3,50 milim tığ kullanıyorum. Evet, halkamızı yapalım. İçine bir zincir oluşturalım. Buraya 42 tane zincir yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde buraya 42 tane zincir çekelim. 42 zincirimizi çekip geldik. Şimdi trabzanımızın 3 zincirini çekelim. Ve 42. zincirimize bir ikili trabzan yapalım. Bu sırada bütün zincirlerimizin üstüne ikili trabzan yapıyoruz. Yani 43 tane trabzanımız olacak burada. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. 40 zincire ihtiyacımız vardı ama 3 tane trabzan fazladan yapmamız gerekiyor. Modelin iki kenarında 3'er tane trabzan kalması için. Şimdi bu zincirlerimizin üstüne hepsine ikili trabzanlar yapalım. 43 tane olması lazım bu trabzanların. Bu baştaki zincirleri de sayıyoruz. Bu zincirlerle beraber 43 tane trabzan yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 43 tane trabzanımızı yaptık bu şekilde. Bu baştaki zincirimizi de saymıştık. Bu zincirle beraber 43 tane trabzan yaptık. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Döndürüyoruz modelimizi. Ve buraya en diptekine de bir sık iğne yapalım. Buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi tığımızın üzerine dolayalım. Buraya ikili trabzanlar yapacağız ama hepsini aynı anda çekmeyeceğiz. Önce birini çektik. Diğer ikisini tığımızda bekletiyoruz. Bir kez daha doluyoruz. Yine aynı sık iğnenin içine, aynı boşluğa. Yine bir trabzanımızı çıkarıyoruz. Diğer 3 ilmeğimizi bekletiyoruz. Tekrar doluyoruz. Yine aynı yere batıyoruz. İkisini çıkarıyoruz. 4'ünü bekletiyoruz. Bu şekilde 5 tane yapacağız arkadaşlar. Tekrar doluyoruz. İkisini çıkarıyoruz. 5'ini bekletiyoruz. Tekrar doluyoruz. Aynı boşluğa. Yine aynı şekilde ikisini çıkarıyoruz. Ve tığımızın üstünde 2, 4, 6 tane ilmeğimiz oluyor. Bu ilmeklerin hepsini tek seferde çıkarıyoruz. Bu şekilde. Şimdi sıradaki sık iğnemize bir sık iğne yapalım. Evet,
Evet, buraya da yine 3 tane sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3. Şimdi burada tekrar modelimizi oluşturacağız. Tekrar anlatayım. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tığımıza doluyoruz. Sıradaki sık iğnemize batıyoruz. Tek seferde çıkan trabzanlar, ikili trabzanlar yapacağız ama hepsini tek seferde çıkaracağız. Buradan aldık tığımıza, ikisini çıkardık. Diğer ikisini bekletiyoruz. Tekrar doladık. Yine aynı boşluğa tekrar batıyoruz. İkisini çıkardık. Üçünü bekletiyoruz. Yine doluyoruz. Tekrar batıyoruz. Yine çıkarıyoruz. İkisini. Dördünü bekletiyoruz. Tekrar doluyoruz. Yine batıyoruz. Yani 5 tane trabzan yapıyoruz ama tek seferde çıkan trabzanda 5 tane oldu. Bu şu an 4 trabzanımız var. 1 2 3 4. Şimdi 5.'yi yapalım. Yine aynı boşluğa batıyoruz hepsini. Evet, ikisini çıkardık. Şimdi 6 tane kalacak tığımızda. 2 4 6. Bu 6'sını bir seferde çıkarıyoruz hepsini. Ve sıradaki sık iğnemize bu beşli trabzanlarımızı tek sık iğnenin içine yapmıştık. Şimdi sıradaki sık iğnemize, sırada önümüzdeki sık iğneye bir sık iğne yapalım. Evet, yine buraya 3 sık iğne yapmamız lazım. Birini yaptık. 1 2 3. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi tekrar üstüne doluyoruz. Buraya bir sık iğnemizi yaptık. Üstüne doladık. Buraya bir sık iğnemizi yaptık. Üstüne doladık. Sıradaki sık iğnemizin içine yine trabzanlar yapacağız. 5 tane ama tığımızı da bekletip hepsini bir seferde çıkaracağız. 1. Şimdi bu sık iğnemizin ilmeği, bu da trabzanımızın ilmeği. 1 2 doluyoruz. Bir trabzan oldu. 2 trabzan doluyoruz. 3 trabzan doluyoruz. 4 trabzan tekrar doluyoruz. 5 trabzan. Evet, 5 trabzanımızı yaptık. Tığımızda 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimiz oldu. Sık iğneninki ile beraber. Şimdi bunların hepsini bir seferde çıkarıyoruz. Şimdi bunu sabitlemiyoruz. Direkt bu sık iğnemize batıp bir sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 tane sık iğne yapıyoruz buraya da. Bu sıramız da bu şekilde oluyor. Bu modelimizin tersi, tersten görünüşü. Bu da modelimizin önden görünüşü. Bu şekilde görünecek modelimiz önden. Yani böyle böyle nohutlarımız oluyor burada. Nohutlar oluşturuyoruz ya da boncuklar oluşturuyoruz. Ne demek isterseniz. Evet, bu modelimiz de bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. Burada göstereyim nasıl dönüldüğünü. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Burada boncuklarımızı yine tek seferde çıkardık. Ve yine buraya 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2. Bu ilk başta yapmış olduğumuz zincirlerden oluşan sık iğnemize de trabzanımızın en üst zincirine de bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi burada 3 tane zincir çekelim. 2 3 3 tane zincirimizi çektik. Dönelim. Üstüne alıp yine buraya normal trabzanlar yapıyoruz. İkili trabzanlar yapıyoruz. Burada başka hiçbir işlem yok. Bütün önümüze gelen sık iğnelerin tepesine trabzanlar yapacağız. İkili trabzanlar. Bu şekilde.
Evet, bütün tepelere sadece trabzan yapıyoruz. Bu boncuklarımızı yaptığımız tepelere de trabzanlar yapıyoruz. Evet, buralara bütün gördüğümüz önümüze gelen sık iğnelerin hepsinin tepesine ikişerli trabzanlar yapacağız. Bu şekilde. Bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet, boncuğumuzun üstündeki trabzana da trabzan yapıyoruz. Zincirlerimizin hepsine, bütün gördüğümüz ilmeklere, zincirlere tek tek trabzan yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Modelimiz böyle. Sadece boncuklardan oluşuyor ya da nohut da diyebilirsiniz bunun adına. Evet, şimdi önümüze gelen bütün sık iğne tepelerine birer tane ikişerli trabzan yapıyoruz. Hepsine birer tane ikişerli trabzan yapıyoruz. Gördüğümüz tepelerin hepsine iki kanadından batarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde yine alt sıradaki gibi bir zincir çekip geriye dönelim. Ve trabzanlarımızın tepesine, şimdi 3 tane sık iğne yapalım yine. Dördüncünün içine bu boncuğumuzdan yapalım. Yine 3 tane sık iğne yapalım. Yine bu boncuğumuzdan yapalım. Yine 3 sık iğne yapalım. Yine bu boncuğumuzdan yapalım. Üstteki sırayı da o şekilde tamamlayalım. Buraya gelince tekrar 3 tane zincir çekip dönelim. Yine aynı boncuklarımızın tepesine bu şekilde ikili trabzanlar yapalım. Evet, modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir sıra ikili trabzan yapıyoruz. Bir sıra ikili trabzan yapıyoruz. Bir sıra boncuk sırası yapıyoruz. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra boncuk sırası, trabzan, boncuk sırası olarak bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben bu şekildeyken eninin uzunluğunu size vereyim. Eninin uzunluğu size kalmış arkadaşlar. Ne kadar isterseniz arttırabilirsiniz. Daha geniş isterseniz daha çok arttırabilirsiniz. Şimdi modelimiz ördükçe biraz toplayabilir. Şu anda 29 santim ama ördükçe belki daralabilir daha da. Ben bu modelimizi eninin 3 katı uzunluğunda olması lazım. Çantamızın uzunluğunun. Onun için şimdi biz bir müddet ördükten sonra enini ölçeceğim. Eğer yine 29 santim olursa 29'un 3 katı olacak şekilde uzunluğunu öreceğim. O şekilde daha muntazam katlamaları denk geliyor. Şimdi bunu eninin 3 katı uzunluğu olacak şekilde olana kadar aynı modeli kurarak örelim. En son sırada trabzan sırası bırakalım. Bir sıra trabzan örüp bu tabanı gibi üstte de en son bir sıra trabzan örüp öyle bitirelim. Şimdi enimizin 3 katı uzunluğuna erişene kadar aynı modeli örelim. Bir sıra trabzan, bir sıra boncuk. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet, örüp gelelim. Ondan sonra katlamasını da göstereceğim size. Ben modelimizi bitirdim. Şimdi başlarken ölçüsünü size vermiştim. Bu sıranın ölçüsü daha geniş oluyor ortasına göre. Bakın, bu başlangıç sıramız 27 santimken ördükçe bu ölçü daralıyor. Onun için ortasından alın eninin ölçüsünü. 23,5 santim benimkisi. 23,5 santim olduğu için eni, uzunluğu da eninin 3 katı uzunluğunda olması lazım. Şimdi 23'ün 3 katı 69 olduğu için ben bunu 70 santim ördüm. 70,5 santim ördüm. Şimdi benim eni 23,5 santim olduğu için bu şekilde denk geldi. 70,5 santim denk geldi. Benimkinin uzunluğu. Siz de bu şekilde örün. Eni 23 santimse 69 santim yapıyor 3 katı. Ona göre hesaplayın. Eğer 25 santim olsaydı daha farklı olacaktı ölçüsü. 75 santim olacaktı bu sefer uzunluğu. Siz enini ölçüp ona göre kat sayısını belirleyin. 3 kat olması lazım.
Evet, katlıyoruz arkadaşlar. Bu köşemizi bu şekilde katlayalım. Bu köşemizi de bu şekilde katlayalım. Şimdi bu kenarımızı alıp diğer tarafa doğru katlıyoruz. Hepsini beraber. Evet, bu şekilde katlıyoruz. Tekrar göstereyim. Bu köşemizi katlıyoruz. Bu köşemizi de katlıyoruz. Ve bu kenarımızı tutup bu kenarımıza doğru kıvırıyoruz. Bu şekilde. Evet, çantamız bu şekilde oluyor. Şimdi bu aramızı dikelim. Çevirelim. Şimdi de bu aramızı dikelim. Evet, siz isterseniz buraya bir kapak takabilirsiniz ya da ve askısını örebilirsiniz. O size kalmış. Çantamızı ben katladım ve bu kenarını diktim. Şimdi sizinle beraber diğer tarafını dikelim. İpimizi bu şekilde buraya sabitleyelim. Bu şekilde içinden geçirip buraya sabitliyoruz. Evet, şimdi daha düzgün görünmesi için buradaki paylardan bu kenardaki örmüş olduğumuz üçlü trabzanların üçüncüsüne kadar buradaki modelimizin altına doğru biraz itiyoruz. Üçüncüye kadar ve en üstteki zincir boşluğundan iğnemizi geçiriyoruz. Evet, şimdi döndürelim kendimize doğru. Evet, bu şekilde geçirdik üçüncü trabzandan. Şimdi buraya tutturacağız. Buraya dikeceğiz. Tekrar aynı düğüm yaptığımız yerden geçirelim. Evet, ipimizi sabitledik. Şimdi bu üçüncü trabzanların en üstteki ilmeğine batalım. Şu altta üçlü trabzanlarımız vardı. 1, 2, 3. Üçüncünün en üstteki ilmeğine, tek kanadına böyle hepsine bir batmıyoruz. Trabzanın hepsine batmayalım bu şekilde. Sadece bir ilmeğine, bir tanesine batalım ipimizin. Ve karşı taraftaki ilmeğimizin de yine bir tanesine bu şekilde trabzanın hepsine batmıyoruz. Bir tanesine batıyoruz. Hepsine battığımız zaman orada delikler oluşuyor ve güzel bir görüntü olmuyor. Şimdi biz bu şekilde üstünden 2, 3, 4, dördüncü boncuğumuza ya da dördüncü notumuzun olduğu hizaya kadar dikeceğiz. Bu şekilde daha muntazam duruyor. Alt tarafının hepsini böyle üstünden dikmeyeceğiz. Gittikçe böyle açılacak dikişimiz. Burada kendisi nasıl denk geliyorsa o şekilde yani. Şimdi tekrar ilmeğimizin tek kanadına batıyoruz. Üçüncü trabzanımızın. Karşıdakine de batıyoruz. Karşıdakinin kenar trabzanına batıyoruz. Sık iğnemizin bir ilmeğine batıyoruz. Karşıdaki sık iğnemize denk gelen yerdeki bir ilmeğe batıyoruz. Yine trabzanımızın şöyle 1, 2, 3 şuna bir saniye, şu mu? 1, 2, 3. Evet, üçüncü trabzanımızın yine bir ilmeğine batıyoruz. Karşıdakinin de bir ilmeğine batıyoruz. Yine altındakine batıyoruz. Karşıdakine de batıyoruz. Sık iğnemizinkine batıyoruz. Sık iğnemizin de ilk baştakine değil, 1, 2, üçüncü sık iğnesini bir ilmeğine batıyoruz. Ve karşısına denk gelen sık iğnelerimizin de bir ilmeğine batıyoruz kenardan. Evet, bu şekilde dikiyoruz. Şimdi ikili trabzanlarımızın ikincisine geçelim. Biraz önce üçüncüsüne bakmıştık. Şimdi ikincisinin bir ilmeğini alalım. Karşıdaki kenara denk gelen trabzanımızın da bir ilmeğini alalım.
Evet, yine aynı ikinci trabzanımızın bir ilmeğini alalım. Sık iğnemizde de ikinciye denk gelen sık iğnemizin bir ilmeğini alalım. Karşıya denk gelen de sık iğnemizin bir ilmeğini alalım. Tekrar alttan ikinci trabzanımızın bir ilmeğine batalım. Karşıdakinin de kenar trabzanına batalım. Altındaki de aynı şekilde 1 2 3 4. Evet, dördüncü boncuğumuza geldik. Şimdi sık iğnemize batalım. Yine ikinci sık iğnemizin ilmeğine batalım. Şimdi kenar trabzanına batabiliriz artık. Üçüncüden başlamıştık. Sonra ikinciye düştük. Şimdi en kenardakine batalım. Karşıdakinin de en kenarındakine batıyoruz. Birer tane böyle trabzanımızın hepsine batmıyoruz. Sadece bir ilmeğine batıyoruz. Hepsine batarsak burada bir boşluk oluşuyor. Delik oluşuyor. Pek düzgün görünmüyor. Evet, sık iğnemizin de kenardaki ilmeklerine batalım. Trabzanımızın da kenardaki ilmeğine batalım ve karşısına denk gelen trabzanımızın bir ilmeğine batalım. Evet, trabzanlarımıza ve sık iğnelerimizin birer ilmeğine batalım. Sık iğnemizin de bir ilmeğine batıyoruz. Karşısına denk gelen de sık iğnenin bir ilmeğine batıyoruz. Evet, sık iğnelerimize yine trabzanlarımıza bu şekilde trabzanlardan 2 ilmek alıyoruz. Sık iğnemizden birer ilmek tutturuyoruz iğnemize dikerken. Evet, bu şekilde dikelim dikişimizi. Bu şekilde birleştiriyoruz çantamızı. Diğer yönünü birleştirmiştim daha önce. Bu yönünü de bu şekilde dikeceğim. Bu şekilde dikip köşeye kadar burada ipimizi düğümleyip ucumuzu kaybedip gelelim arkadaşlar. Şimdi askısına başlayalım. Dikme işlemimiz bitti. Şuradaki sık iğnemize batalım. Bir zincir yapalım. Buraya bir sık iğne yapalım. Aynı yere bir sık iğne daha yapalım. Tam tepesine denk gelen yere, trabzanın içine, bu köşeye bir sık iğne yapalım. Sonraki trabzanımızın yine bu ilmeğinden aldırıp, ilmeğinin içinden aldırıp 2 sık iğne de buraya yapalım. Bir zincir çekelim, dönelim. Dibindeki sık iğneye batalım. 1 2 3 4. En baştakine de batıyoruz. Katipte batması zor oluyor. 5. 1 2 3 4 5 tane yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Çevirelim. Buraya 5 tane trabzan yapacağız. İkili. 1 2 3 4 5. Evet, 5 tane trabzanımızı yaptık. Modeldeki gibi. Bir zincirimizi çekelim. Çevirelim. Bir sık iğne yapalım. 2 sık iğne yapalım. 3. sık iğnemizin içine geldiğimiz zaman 2 sık iğnemizi yaptık. Üstüne dolayalım. Bir kez çıkaralım. Diğer ikisini bekletelim. Yine aynı nohuttan yapacağız. Tekrar dolayalım. 1 2 3 4 5 5 tane
ilmeğimizden çıkardık. Tığımızda 2, 4, 6 tane kaldı. Aynı modelin aynısı, aynı nohut örneğini tekrarlıyoruz. Sıradaki sık iğnemize batalım. Bir sık iğne daha yapalım. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz yine. Çeviriyoruz örneğimizi. Aynı modeldeki gibi. Birinci ilmeğimize ikili trabzanımızı yapalım. 1, 2, yine aynı hepsine ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğümüz bütün ilmeklerin üstüne ikili trabzanlarımızı yapalım. Şimdi bir sık iğnemizi çekelim. Tekrar dönelim. Bir zincir çektik ve döndük. Bir sık iğne, 2 sık iğnemizi yaptık. Yine üstüne dolayalım. Sık iğnemizin içine bir çıkaralım. Diğer ikisini bekletelim. Tekrar üstüne alalım. Yine batıralım. İkisini alalım. Üçü tığımızda kalsın. Yine dolayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Tığımızda 6 ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6. Aynı modeldeki gibi. Bunların hepsini bir örelim. Buraya 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2. Buraya yine trabzan üçlü. 1, 2, 3 zincir. Pardon. 3 tane zincirimizi çektik. Tekrar döndük. Yine bu sırada da 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başka bir işlemimiz yok. 2, 3, 4, 5. Evet. 5 trabzanımızı yaptık. Bir zincirimizi çektik. Tekrar geriye dönüp yine aynı nohut modelimizi uygulayacağız arkada da. Evet, askımız bu şekilde oluşacak. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim. Şimdi çantamızın ölçüsü bu böyleydi. Şöyle göstereyim. Evet, buradan buraya kadar çantamızın askısının uzunluğunu ne kadar istiyorsak bunu devam ettirelim. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, askımız bitti. Şimdi ölçüsünü vereyim size. Bu şekilde ölçelim. 20, 30, 40. Evet, askımız 40 santim oldu uzunluğu. Şimdi askımızı, bir sıra trabzan sıramızı yaptık. Yine zincirimizi çektik ve döndük. Evet, bir zincirimizi yaptık ve döndük. Şimdi modelimizle beraber örelim sık iğnelerimizi. Şöyle bakalım nasıl daha düzgün denk gelecekse o şekilde. Bu köşeden bir önceki sık iğnemize batalım. Ve örneğimizin ilk sık iğnesine de batalım. Aynı yere batalım, bir sonrakine batalım. Şimdi sıradakine bir tane yapalım modelimizle beraber. Şimdi bir sonrakine 2 tane yapacağız yine. Bir tane yaptık. Aynı deliğe batıyoruz ama modelimizde bir sonrakine batıyoruz. Bu şekilde. Evet, bu şekilde sabitledik buraya askımızı. Evet, çantamızın askısı da bu şekildeydi yapımı. İpimizi burada keselim ve ucumuzu kaybedelim. Evet, askımız bitmişti. Ben çıt çıtımızı buraya taktım. Ve şimdi nasıl diktiğimi size göstereyim. Bu şekilde ipimizi buraya sabitledim.
Ve üstteki ilmeğimizden geçirdim. Derimizin üstteki ilmeğinden. Evet, şu çıt çıtımızı açalım. Ve şu şekilde çapraz gelecek şekilde buradaki delikten geçirelim. Bu iki kat kağıt ipimiz. Buraya sabitleyelim. Şimdi burada da içten yürütelim. Görünmesin ipimiz. Şöyle yürüterek yukarı doğru çıkaralım ipimizi. Tam oradan görünmüyor galiba size. Şöyle içinden yürüterek herhangi bir yerlerden rastgele ipimizi geçirelim. Görünmesin yani burada. Evet, yukarıdan bir yerden ipimizi çıkaralım. Herhangi bir boşluktan. Evet. Şimdi bu üstteki deliğimizden geçirelim. İpimizi biraz sıkıştıralım. Sağlam olsun. Şimdi bu çarpımızı aşağıdaki boşluğumuza takacağız. Dikeceğiz. Buraya tekrar içten geçirelim. Düzeltelim çarpılarımızı. Sıkıştıralım. Tekrar içten birkaç yürütelim. Şimdi içte düğüm görünmemesi için dışarıya alıp da düğümleyeceğim. Ben astar dikmiyorum bu çantamıza. İsterseniz siz dikebilirsiniz. Evet, çıkardık. İçinden yürüttük. Görünmüyor. Burada düğümleyeceğim. İlk düğümlediğim yer var burada. Çantamızın ipini dikerken başlangıç yerim. Biraz sıkıştıralım. Bu şekilde düğümleyelim. Bu ipimizi içinden yürütelim, kaybedelim arkadaşlar. Birkaç kez yürütüp kaybedelim. Ben daha sonra kaybedeceğim. Şimdi bu şekilde diktim derimizi. Çantamızı çevirdik. Evet. Geçiriyoruz çıt çıtımızı. Evet, bu şekilde oldu çantamız. İsterseniz astar dikebilirsiniz. Siz içine çıt çıt dikebilirsiniz ya da böyle yapabilirsiniz. İsterseniz düğme dikebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Evet, çantamız bitti. Çıt çıtımızı diktik. Siz isterseniz çıt çıt dikerseniz, isterseniz düğme dikerseniz siz bilirsiniz. Askımız bu şekilde oldu. Evet, çantamızın yapılışı bu şekildeydi. Örmek isterseniz eğer yapabilirsiniz. Ben şimdi ölçülerini vereyim size çantamızın. Çantamızın eni 32 santim oldu. Eni 32 santim oldu. Evet, şöyle uzunluğu, yan uzunluğu 33 santim. Yan uzunluğumuz 33 santim oldu. Evet, şimdi orta uzunluğumuz, tabi yanlarıyla ortası eşit olmuyor. Ortası biraz kısa oluyor. Yanları daha uzun oluyor. 19 santim. Evet, orta uzunluğumuz 19 santim. Evet, bu şekilde arkadaşlar çantamızın yapılışı. Evet, beğendiyseniz siz de yapabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook sayfalarımdan da takip edebilirsiniz. Orada da ismim yine aynı, değişmiyor. Sayfa ismim Funda'dan El İşleri. YouTube kanalımda da abone olursanız sevinirim. Evet, yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.